Merhaba arkadaşlar, ben Karo. Tekrardan karşınızdayım. Gençler. Arkadaşlar 2020 ve 2025 yılınız gerçekten şimdiden tekrardan kutlu olsun. Umarım güzel bir nice yılları geçireceksiniz ailenizle beraber. Eee, 2025 başladı ve Rise of Kingdoms tekrardan bir komutanın becerileri tamamen açıklandı. Yani yeni medeniyet gelecek ve yeni medeniyet Maya medeniyeti. Komutanları tabii ki biliyorsunuz. Bir tane mor bir tane efsanevi gelecek. Ve bu efsanevi ve mor komutanlar direkt oyunun başında altın anahtardan çıkan bir komutanlardır. Bu komutan ne kadar iyi olduğunu yani ne kadar iyi olmadığını çünkü KK1'de özellikle yani yeni oyuncular bu tarz komutanlara biraz odaklanıyor. Bu komutan yani sayaç kak nasıl bir komutan olduğunu tamamen ortaya çıktı. Becerileri açıklandı. O yüzden bu becerileri okumadan beğenileri bir basın arkadaşlar. Bana destek olun. Beğenilerin 150-200'ü bir patlayalım. Hadi geçelim. Okçu, rally, beceri üzerine yapılan bir komutandır. Gayet tipi güzel ve hoştur. Pakal'a benziyor aslında. Pakal Fethi sezonun komutanı tabii ki. E, Güzel bir komutandı ama geçti yani. Artık hiçbir şekilde işlevsel kalmadı Pakal. Bakalım bu beceriler nasıl olacak. Geçelim. Komutan becerileri. Alev Doğan. Alev Doğan hedef türü tek hedef. Tek hedef vuruyor. O yüzden biraz popüler değildir. Yani her ne kadar da iyi olsa çok fazla olamaz. Hedef türü tek, öfke maliyeti 1000. Bütün komutanlarımız öfke maliyetleri 1000'di tabii ki ve bu daha yükselemez. Yani artık yapacak bir şey yok. Hedef birliğiyle doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1000. 1000 hasar faktörü KVK bir komutanı için bence bir tık daha düşük kalmış. Niye dersiniz arkadaşlar? Burada direkt mesela örnek veriyorum. Totmos 1000 vuruyor. Tamam mı? Bu Totmos'dur tabii ki. Buradan mesela başka bir komutanımız var. Burada YSG ve burada YSG hasar faktörü 1700 vuruyor. O yüzden biraz daha düşük kalmış. Bakalım nasıl olacak. Ama yani öfke mali tamam doğrudan hasar faktörü 1000 iyidir. Fena değildir. Eğer bu komutan birliği bir toplanma saldırının başlattıysa bir toplanmaya saldırı başlattıysa bu beceri hedefe bir saniye boyunca her saniye ek hasar verir. 400. Yani 1400 vuruyor. Bir kişiye 1400 vuruyor. Tek hedef vuruyor. Ama eğer ki bu birisine odak alırsa yani birisine vurursa 1400 vuracak. Bir saniyeliğine. Sonra tekrardan beceri fulllediğinde tekrardan 1400 vuracak. Genel olarak sürekli 1000 vuruyor. Altın tüyler. Bu komutanın okçu birimlerinin şunları kazandırıyor. %15 saldırı. Güzel. %10 sağlık. Güzel. Gerçekten güzel. Ve %10 intikal hızı. Yani %10 intikal hızı, %10 sağlık ve %15 saldırı. Eğer ki bu komutanı karşılaşırsak burada ikinci beceri tabii ki burada bu komutanın mesela her temel saldırı %10 ihtimalle fazladan %10 kazandırıyor ve yüzde kazanan öfke okçu saldırı bonusu %100 veriyor. YSG gerçekten inanılmazdır. Ama burada eğer ki bir komutan daha KK1'den ya yeni bir komutandan bahsedersek arkadaşlar eski komutanlara es geçiyorum zaten kimse fullleyemez ama KK1'de ya 2'de kullanmak istiyorsunuz. Burada mesela Tutmoz'da %15 saldırı, %10 intikal hızı ve hasar bonusu %15 verecek. Yani eğer ki ikinci beceriye devam edersek ikinci becerisi de neredeyse hemen hemen eşittir ve Tutmoz bir tık daha üstte. Bakalım sonraki beceriler nasıl aslında. Sonraki beceriler önemlidir arkadaşlar. Burada üçüncü beceriye gidersin. Baykuş'un habercisi. Bu komutan birliği bir şehire veya kaleye saldırırken %10 daha fazla beceri hasarı verir. %10 beceri hasarı gerçekten yüksektir. Tabii ki beceri hasarı da yüksek değildir ama mesela bu komutanı YSG ile beraber KK1'i kullanırsan güzel olacak. Eğer hedefin daha fazla birimi kalmışsa ekstradan %10 daha beceri hasarı bonusu kazanıyor. Yani eğer ki bu komutan yani sadece bu komutan YSG ile beraber olursa zaten YSG beceri hasarını yükseltiyor. Bu komutan YSG ile beraber olursa zaten %10'u da var burada kendisi. Eğer ki bu kıta düşmanın kıtasından bak düşmanın kıtasından tabii ki saldırıyı yaparsa %10 daha fazla veriyor. Eğer ki kıtası daha fazlaysa ve eğer ki kıtası da daha azsa %5 verecek. Yani toplam eğer ki bu kıta daha yüksek seviyede kalırsa %20 beceri hasarı veriyor ve eğer ki daha azsa %15. Tabii ki bu komutan birliği bir şehire veya kaleye. Yani bu beceri tamamen rally becerisiymiş. Ve bu komutanı eğer ki rally'de kullanmak istiyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle bu komutan çok iyi iş yapar. Çok çok iyi iş yapar gerçekten çünkü %20 beceri hasarı kazanıyor arkadaşlar.
ve ya hasar bonusu kazanır ve eğer hedefin daha az birimi kalmışsa %10, pardon, çok pardon. Tamam. Bak, eğer ki hedef daha fazla ise %20 daha fazla hasar veriyor. Eğer ki bu kıta, bakın çok özür dilerim. Burada eğer ki bu kıta bir rallide, yani bu kıtanın rally 2 milyon, sürekli 2 milyonsa ama düşman 1 milyon 8 ise %20 daha fazla beceri hasarı veriyor bu rally. Ama eğer ki bu kıta, yani rally garnizondan daha azsa %10 beceri hasarını veriyor ve %5 de daha az beceri hasarı alıyor. Yani her türlü bu komutan rally'de iş yapar. Rally'de gerçekten iş yapar ve bakalım diğer komutanlara bakalım. Şimdi burada geliyoruz arkadaşlar. Burada ne veriyor? Bu komutan kıtası haritadaysa, yani haritada. Buradan da bir şey yok arkadaşlar. Bu komutan kıtası aldığı karşı saldırı hasarının %10 daha azalıyor. Ve her temel saldırı hasarını alışında %10 ihtimalle saldırına doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 700. Yani burada 700 hasar faktörü var. Buradan da 1000 hasar faktörü var. Gayet güzel bir hasar faktörü vardır. Bu komutan KVK1'de bence kesinlikle iş yapar. Ama bunu bir bakalım, diğer becerilere bakalım. Şimdi obsidyen ışığı, tamam mı? Bu komutan birliği beceri hasarı verdiğinde, bir birliği, yani bu kıtanın beceri hasarı verdiğinde %50 ihtimalle şunları yapar. %50 ihtimal gerçekten yüksektir yani. Hafif yaralı birimlerinin bir kısmını iyileştiriyor. İyileştirme faktörü 500. İyileştirme faktörü 500 ve buradan da direkt okçu savunması kazanıyor ve 3 saniye boyunca %10 okçu savunması kazanıyor. Abi sağlık kazandı, savunma kazandı, saldırı kazandı, beceri hasarı kazandı. Abi bu komutan rallide iş yapar, yani bu komutan rallide iş yapar KVK1'de, ama bunu bakalım. Şimdi üçüncü becerisi de gayet güzel. İyileştirme faktörü de var, yani kendisi bu rallide kesinlikle KVK1'lerde çok fazla KVK2'lerden de kullanabilirsiniz ve görebilirsiniz. Avcı'nın sabrı. Bu komutanın birliği %5 daha fazla ek hasar verir. Ek hasar veriyor. Hedefi %90 öfkeye ulaştığında bu komutan birliği 1 saniye boyunca her saniye hedefe ek hasar verme şansı %100 sahip olur. Hasar faktörü 1200. 1400 zaten vuruyordu. 1000 vuruyordu. 400 de ekstradan vuruyordu. Ve buradan da diyor ki eğer ki bu komutanın becerisi, öfkesi %90'ın ulaştığında bu komutan birliği 1 saniye daha 200 daha saniye tek hasar veriyor. Yani böyle düşünün. 1000 vurdu. Tamam mı? Beceri atıyor ya, bazen şansla 1400 de vurabiliyor. Ve buradan da diyor ki eğer ki bak, birliği zaten daha fazla, %5 daha fazla hasar veriyor. %10 veya hatta 20 beceri hasarı veriyor. Buradan da hedefi %90'ın öfkeye ulaştığında tabii ki bir birliğe 1 saniye boyunca tekrardan 200 daha hasar faktörü vuruyor. Zaten kendisi de dolduruyor ve bu kendisi, yani can yenilenirken daha fazla yüksek olacak. Yani her türlü bir %20 orada beceri hasarı var. Burada da %5 daha fazla ak hasar var. Bu gerçekten iyidir. Ve yeniden yükleme süresi, yani bu komutan, bu beceri tekrardan çalışması 10 saniye 1. 10 saniyede 1 olacak. Bu beceri biraz daha abartmış ya, düşmüş olabilir bence. Ama gayet güzel. Ve burada da beceri animasyonu. Bu komutanın beceri animasyonu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani çok fazla bir abartılacak bir beceri animasyonu yok. Bakal gibi ya, ismi neydi? Tom Riz gibi tık tak atıyordu. Tık tık atıyordu. Şimdi bu komutan arkadaşlar iyi mi kötü mü? İyidir. Hiç fena değildir. Yani burada becerileri okurken arkadaşlar size böyle bir şey söyleyeyim. Yani 1000 hasar faktörü, buradan da 400'ü 1 saniyeliğinde vursa 1400. Çok iyidir. Her turda abi atarsa yeter, yani bir turda bir kere atıyor. Yeter, güzel arkadaşlar. Hiç sorun değil. Buradan da %15 saldırı, sağlık %10 ve intikal hızı da %10 veriyor. Bu da güzel arkadaşlar. Buradan da rally'de çok iyi çalışıyor. Beceri hasar bonusu %10. Tabii ki kıtası daha fazlaysa beceri hasar bonusu %20 olacak. Ve üçüncüyü de tabii ki eğer ki daha düşükse %10 beceri hasarı veriyor ve %5 de alınan hasarı azaltıyor. Yani daha az hasar alıyor arkadaşlar. Dördüncü becerisinden bakarsak %50 ihtimalle bunları yapıyor arkadaşlar. 3 saniye boyunca %10 okçu birimlerinin savunma kazanıyor. Abi hiç az değil. O %10 okçu savunması, iyileştirme faktörü de tabii ki 500 var. Güzeldir arkadaşlar. Üçüncü becerisi, bu komutan birliği %5 daha fazla ek hasar veriyor. Ve hedefi %90 öfkeye ulaştığından da tabii ki 1 saniye boyunca daha da 200 hasar faktörü vuruyor. Yani 1400-1600 hasar faktörü vuruyor.
neredeyse çok çok daha sağlam bir şekilde rally liderleri için okçu KVK1'de rally liderleri için çok çok daha iş yapar. Yani bu komutan rally komutanı olabiliyor. KVK1'de artık daha güzel raporlar görebiliyorsunuz ve buradan da tabii ki beceri hasarını tamamen size gösterdik arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bu komutan kiminle beraber iyi çalışıyor KVK1'de? İlk başında bunu size söyleyeyim. Eğer ki bir free to play'siniz ya az para harcayasınız, bu komutandan uzak duracaksınız. Bu komutanın uzak durma sebebiyle YSG her türlü bu komutanlardan çok daha iyi bir komutan. Eğer ki KVK1'de bir komutanla savaşmak istiyorsunuz. Yani bu komutan kendi zamanıyla fulllemesi gerekiyor. Çok aciliyeti bir şey yok. Hiç aciliyetli diyecek bir şey yok yani. YSG ile beraber kullanması. Ama bir balina tabii ki kullanabiliyor. Çünkü burada bakıyorum arkadaşlar. Totmos'a bakıyorum. 1000 hasar faktörü %30 iyileştirme düşüşü var komutanla. Tamam mı? Buradan da arkadaşlar saldırı, okçu saldırı bonusu %15, okçu intikal hız bonusu %10 ve %15 hasar bonusu var. Tabii ki buradan da bu komutan kıtası mevcut hedefin aldığı iyileştirme etkisini 5 saniyenin %30 düşürüyor. Yani bu komutan KVK1'de bu komutan yani Totmos Kacak gerçekten KVK1'de rally için iş yapar. Bu komutanın okçu birimlerinin %15 intikal hızı, %10 okçu intikal hızı, %15 saldırı bonusu ve hasar bonusu da %15 alıyor tabii ki. Buradan da okçu savunma bonusu %10, alınan beceri hasar artışı %15. Buradan da tabii ki tek hedefi bu komutanın kıtası aldığı karşı saldırı hasarını %10 azalıyor ve her tema saldırı hasarı alışında %10 ihtimalle saldırısına doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 700. Bu komutan okçu birimleri düşman piyade birimlerinden %5 daha az hasar alır. Kıtası her etkin beceri kullandığında verdiği normal hasarı 3 saniyeni %30 artırır. Bekleme süresi 8 saniye. Yani bu komutan iyidir arkadaşlar. Hala da ben söylüyorum. Yani o komutan rally komutanı olduğu için ve çok daha fazla da yüksek olmadığı için bence hala da güzel bir şekilde arkadaşlar bu komutan Totmos kullanabiliyor. Ama bu komutanın güzelliğini KVK'dan ya rallilerden güzel raporlar alabiliyor mu? Alabiliyor. Ama bu komutada tabii ki sadece pay to win'ler ya rally liderler yani bu komutanı fullleyecek. Yoksa genel normal sıradan bir insan yani bir Totmos YSG'yi kullanacak daha güzel olacak ki tavsiye etmem Totmos'u da. Ama bu komutanın bütün becerileri size açıkladım. Umarım faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz benim için bir destektir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.